Orkidenizin yaprakları aniden buruştu, sarktı ve o canlı, parlak görüntüsünü kayıp mı etti? İlk refleksiniz hemen susuz kaldı deyip orkideye su vermek mi oldu? Bir kez, iki kez, belki de defalarca. Ama orkide yaprakları toparlanmadı, hatta durum daha da mı kötüye gitti? Çünkü sorun çoğu zaman susuzluk değildir. Bugün sizlere orkide yapraklarının sarkmasının, buruşmasının, o sağlıklı görüntüsünü kaybetmesinin arkasındaki gerçek nedenleri anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Orkid Gadis kanalıma hoş geldiniz. Yapraklarında buruşma olmuş ve yaprakları kendini salmış orkideyi toparlamanın çözümü orkideyi sulamak değildir. Çünkü bu kökler sağlıklı değildir ve orkidenize yeteri kadar su, mineral ve gerekli besinleri verememektedir. Neticede yapraklarda buruşma olur, orkide gelişimini durdurur ve çiçek açmaz, hatta ölür. Bunu size 2 orkide üzerinden göstereceğim. Bu orkide tam 2 yıldır çiçek açmıyor. İlk dikkatimizi çeken şey saksının çok ıslak oluşu, hatta tabak altındaki birikmiş su. Orkidelerde sürekli ıslaklık eşittir oksijensizlik. Eğer orkidenizi nasıl, ne zaman ve ne kadar sulamanız gerektiğini bilmiyorsanız, evdeki diğer çiçekler gibi belirli bir takvime göre sulama yapıyorsanız, büyük ihtimalle orkide saksısı her zaman nemli kalacaktır ve bu nem içerisinde kökler yeteri kadar gelişemez. Nem orkide köklerini oksijensiz bırakır ve kökler bir süre sonra ölür. Ölen kökler orkideye yeteri kadar besin taşıyamazlar ve orkide yaprakları buruşmaya ve sarkmaya başlar ve orkideniz çiçek açmaz. Gördüğünüz gibi sürekli ıslak saksı bu orkidenin köklerini tamamen öldürmüş ve saksıda çok ağır bir koku vardı. Bu orkidenin 2 yıldır çiçek açmamasının tek nedeni köklerinin ölmüş olmasıydı. Diyelim ki bir orkideniz var, sağlıklı görünüyor, çiçekleri var, hatta yeni kökler bile veriyor. Ama orkidenizin yapraklarından bir tanesi burada gördüğünüz gibi buruşuyor, kendini salıyor mu? Yapraklarını salan orkidede kesinlikle kök problemi vardır deyip saksı değişimi ve kök temizliği yapılması önerilir. Ancak buradaki gibi kökleri tamamen sağlıklı orkidede bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yaprak uçlarını suya koyun ve orkidenizin gelişimini seyredin. İşte sizlere bu orkidemin tam bir hafta sonraki değişimini gösteriyorum. Orkidenin yaprak direnci arttı, üzerindeki susuzluktan kaynaklı o çizgilenmeler gitti ve yaprak yeniden parlak ve diri bir görünüme kavuştu. Ve bir ay sonra üzerinde hala çiçekleri var. Su kültürüne aldığım yaprak hala çok diri, parlak ve sağlıklı. Su içinde bekleyen yaprak ucunda herhangi bir bozulma yok. Kökleri çok daha fazla büyüdü ve yeni kökler verdi. Saksı içindeki kökleri gayet aktif. Eğer sizin de orkidenizin köklerinde sorun yok ama yapraklarından birinde böyle buruşma varsa bu yöntemi deneyerek yaprakların toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Orkidelerde yaprak yumuşamasının ikinci büyük nedeni yanlış saksı harcı seçimidir. Şunu netleştirelim, orkideler epifitik bitkiler ve köklerinin bol bol hava alması gerekiyor. Zaten doğada da ağaç üzerinde yaşayan bitkiler. Bu yüzden orkideler için kesinlikle toprak kullanılmaz, torf kullanılmaz. Geçirgenliği iyi olan kalın ağaç kabuğu kullanabilirsiniz. Bu şekilde orkidenizin kökleri bol bol hava alır ve sağlıklı şekilde yaşarlar. Orkidenizin saksı etrafını bu şekilde delikler açarak hava akışını da sağlayabilirsiniz. Aslında evinizin nem dengesine göre doğru saksı harcını seçmek de önemli. Mesela havanın çok kuru olduğu bir yerde yaşıyorsanız saksı karışımına Hindistan cevizi kabuğu ya da yosun karıştırmak güzel bir saksı için nem dengesi sağlar. Orkidelerde yaprak buruşmasının üçüncü nedeni soğuk hava ve ıslak saksı karışımıdır. Orkideler soğuk havalarda suyu çok yavaş çekerler. Bu durumda saksı çok uzun süre ıslak kalır ve kökler yeteri kadar oksijen alamazlar. Kökler kahverengileşir, yapraklar yumuşar ve pek çok kişi bunu susuzlukla karıştırır ve orkideye su vermeye devam eder. Soğuk hava ve ıslak saksı döngüsü bu şekilde devam eder ve orkidelerdeki kök çürümesi kaçınılmaz olur.
Şu an ekranda görmüş olduğunuz orkide tam olarak bu durumu yaşamış ve kurtarılmış bir orkide. Gece sıcaklığının -10 derece olduğu bir günün sabahında bu orkideyi kurtardım. Soğuk havada dışarıdaydı ve gördüğünüz gibi saksı gayet nemli. Bu yüzden köklerde çürüme olmuş ve orkide yapraklarında yumuşama başlamış. Bu arada kanalıma abone olarak ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve işte az önce gördüğünüz orkidenin bugünkü hali. Tam 3 tane yeni yaprak çıkardı. Kökleri gayet güzel gelişmeye devam ediyor. Artık yeniden saksıya dikim için hazır. Bu orkide de tam 2 yıldır çiçek açmayan orkideydi. Yeniden köklendi. Kökleri gayet güzel ve yapraklar vermeye devam ediyor. Artık onun da yeniden saksıya alınma zamanı geldi. Orkidelerde yaprak yumuşamasının 4. büyük nedeni fazla gübreleme nedeniyle tuz stresi oluşması. Sıvı gübre dediğimiz şey aslında çözülmüş mineral tuzlardır. Fazla gübre verdiğinizde saksı tuzlanır. Bu da kökün su çekmesini zorlaştırır. Hatta bazı durumlarda kök yanar ve işlevini tamamen kaybeder. Yaprak uçlarında sararma, kök uçlarında kararma ve saksı üzerinde beyaz bir tabaka oluşması tuz birikmesinin işaretidir. Orkideler doğal ortamda düşük besinli, yağmurla beslenen sistemde yaşarlar. Ev ortamında ise yağmur yok, drenaj sınırlı ve sürekli gübre var. Bu durumda tuz birikmesi kaçınılmaz. Orkideyi gübre yapmaz zannediyoruz ama çoğu durumda kök çürümesinin en büyük nedeni fazla gübrelemedir. Kesinlikle üst üste gübreleme yapmayın. Diyelim ki ayın birinde herhangi bir seyreltilmiş gübre verdiyseniz bir sonraki kök kuruması döneminde sade su ile muhakkak sulama yapın. Yani ikinci defa bir gübre vermeyin. Yoksa kökleri yakarsınız ve çürütürsünüz. Ben sizlere daldırma yöntemiyle sulamayı öneriyorum. Kendi orkidelerimde de bu yöntemi deniyorum ve çok memnunum. Bu sayede saksıyı aslında tamamen yıkamış ve tuzlardan da arındırmış oluyorsunuz. Ayrıca ayda bir musluk altında gövdeye gelmeyecek şekilde sadece saksıyı, peki diyelim ki orkidenizde kök çürümesi olduğunu tespit ettiniz. Ne yapacaksınız? Onu anlatacağım. Ama öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Her soruyu detaylıca cevaplandırıyorum. Elbette saksı çürümesinde yapmanız gereken ilk şey saksıyı boşaltmak ve kök temizliği yapmak. Eğer çürümüş kökleri saksı içerisinde bırakırsanız diğer kökleri de etkileyecektir. Dezenfekte edilmiş bir makas yardımıyla yumuşamış ve iplik iplik kalmış tüm kökleri kesiyorum. Ama sararmış ama hala sert durumda olan kökler varsa bunları bırakıyorum. Çünkü bunlar gelişmeye ve büyümeye devam eden kökler. Eğer kökleri kestikten sonra hala bir miktar sağlıklı kök varsa yeni bir saksıya dikim yapabilirsiniz. Kökleri kesip temizledikten sonra 2 saat orkideyi gölge bir yerde dinlendirmeniz gerekli. Çünkü kestiğiniz yerlerin kuruması lazım. Bunu açık yara gibi düşünebilirsiniz. Eğer direkt toprağa dikerseniz bu kestiğiniz yerler kapanmadığından çürümeye devam edecektir. Ve saksıya diktikten 2 gün, en az 2 gün sonra ilk sulamayı yapın. Ama saksıya dikmeden önce ağaç kabuğunu da bir 8 saat kadar ılık suda bekletip süzdükten sonra saksıya dikim yapın. Peki diyelim ki orkidenizde çok fazla kök kalmamış. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Yapacağınız en güvenli yöntemlerden bir tanesi yosun kullanarak orkidenizi dikmektir. Yosunu kullanırken önemli bir nokta, yosundan kesinlikle tuttuğunuzda su akmamalı. Yani yosun ne çok ıslak ne de çok kuru olacak. Bu yosuna diktiğiniz takdirde orkide yeteri kadar nem alacaktır ve köklerin hızlı şekilde çıkmasını sağlayacaktır. Elbette ki güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yere orkidenizi konumlandırın ve unutmayın ki yosun bünyesinde çok fazla su tutar. O yüzden çok fazla sulama yapmayın, yoksa mevcut kökleri de çürütürsünüz.
Evet, bugün sizlere orkidelerde yaprak yumuşamasının nedenlerini anlattım. Her hafta orkide bakımına dair harika püf noktalar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.